Tufan serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda tufanın binlerce yıl önce kadim medeniyetleri yeryüzünden nasıl sildiğine dair bilgileri sizinle paylaşmıştım. Bu videoda ise şu sorunun cevabını arayacağız. Nasıl oluyor da birbiriyle hiçbir şekilde bağ olmayan bölgeler aynı hikayeyi aynı şekilde anlatabiliyorlar? Yoksa bu medeniyetler aslında tufandan önce birbiriyle bağlı büyük bir global medeniyetin kalıntılarından mı ibaretti? Bir kez daha birlikte mitlerin ve sembolizmin derinliklerine ineceğiz ve büyük yıkılıştan sonraki ilk medeniyetlerin birbirlerini nasıl etkilediklerini ve tufandan sonra çeşitli mitlerde karşımıza çıkan tarihin en gizemli figürlerinden olan 7 bilgenin medeniyeti nasıl yeniden kurduğunu birlikte göreceğiz. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Tufan sonrası dönemin bir avuç insanın dünya üzerinde yeniden çoğalmasıyla başladığı anlatılır durur. Güzel zamanlar olsa gerek. Koca gezegende kaynaklar bol, rekabet az. Fakat o günler geride kaldı. Günümüzde 8,5 milyar insan birbirinden sadece bir adım öne geçmek için bile mücadele veriyor. Ve artık değişen dünyada bildiğimiz şekliyle standart bir eğitim artık yetersiz kalıyor. Bu yüzden kişisel gelişim ve kişisel eğitim artık modern dünyanın bir zorunluluğu olmaya başladı. Ve her zaman olduğu gibi bu konuda Sorbil yanınızda. Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından olan Sorbil'de 4 ana kategoride seçebileceğiniz 100'den fazla eğitim ile siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. Yapay zeka dünyasının temelinde yatan kodlama eğitimlerinden tutun, 7 farklı dilde eğitime kadar pek çok seçenek bulunmakta. Üstelik bu eğitimler sonunda Uluslararası Akreditasyon Kurumu olan ve Sorbil'in de üyesi olduğu CPT'den sertifikanızı alacaksınız. Sorbil'i diğer platformlardan ayıran en büyük özellik tek bir abonelik ile tüm eğitimlere erişebilmeniz. Aylık 69.90 ya da senelik 349 TL'ye 100'den fazla eğitim size sunuluyor. Üstelik takipçilerime özel gerçek kodunu kullanırsanız da ekstra %20 indirim alarak senelik sadece 280 TL'ye abone olabiliyorsunuz. Sorbil'e özel olarak hazırlanmış yapay zeka robotu Billy ile de eğitim aldığınız konular hakkında sohbetler edebilirsiniz. İster kariyer odaklı olsun, ister kişisel gelişim odaklı olsun, fark etmez. İnsanın kendine yaptığı yatırım en güzel yatırımdır ve karşılığını size hayat güzelleşerek verir. Bu yolda Sorbil'in yanınızda olduğunu unutmayın. Küresel bir medeniyeti nasıl anlarız? İnsanların zevkleri genelde birbirine benzer. Popüler öğeler gezegenin her yerinde birbirine benzer. İnşaat teknikleri ve yapıların dizaynı birbirine benzer ve en önemlisi sembolizm de birbirine benzer. Günümüzde dünyayı saran internet sayesinde Amerika'da trend olan bir akım ertesi gün ülkemizde de karşımıza çıkıyor. Şehirler uluslararası mimarların modern yaklaşımları sayesinde birbirine benziyor. Ve moda bile bir anda dünyanın bir ucundan diğer ucuna herkesin tarzını aynı olacak şekilde değiştirebiliyor. Bunlar bizim modern çağlarda alışık olduğumuz şeyler. Bu konunun üzerinde aslında zerre düşünmüyoruz bile. Elimizdeki telefonumuz sayesinde dünyanın sınırları kalkalı uzun zaman oldu. Peki biz bugün buna teknoloji sayesinde sahipsek, bizden binlerce hatta on binlerce yıl önceki insanlar nasıl oluyor da bu ortak etkileşime sahip olabiliyorlardı? Malum o zamanın insanları ana akım tarihe göre Sümer öncesi taş devri insanları olarak sınıflandırılıyor. Yani en teknolojik olanların sahip olduğu imkanlar ateşten ve avlanmak için kullandıkları mızraklardan ibaret. Tekerleğin bile icadına daha binlerce yıl var. Sümerlerden sonra bile insanlığın en basit haliyle birbiriyle kıtalar arası ticaret rotaları kurmasına halen binlerce sene daha var. Peki o zaman birbirinden hiçbir şekilde haberi olmayacak bu topluluklar bu ortak inşaat tekniklerini kimden öğrendiler? Şimdi gelin basitinden karmaşığına doğru benzerlikleri ve ortak inşa yaklaşımlarını inceleyelim. Antik medeniyetlerin en temel ortak özelliklerinin başında taş işçiliği sanatı gelmekte. Ne yapacaklardı? Çelik iskelet kuracak halleri yok ki diyenler doğru söylüyorlar. Tabii ki insanların becerileri ve malzeme kullanımı zaman içerisinde teknolojiye bağlı olarak gelişip evrimleşmiş. Buna bir lafım yok. İlginç olan nokta şu: spesifik olarak kullanılan bazı taş işçiliği detayları. Bu gördüğünüz Peru ve Bolivya'da bulunan çeşitli antik çağ uygarlıklarına ait duvarlar. Yapıldıkları günlerden bu yana binlerce sene geçmesine rağmen birbirlerine kusursuz şekilde geçtiklerinden dolayı zamanın tüm gücüne karşı ayakta durmuşlar ve formlarını korumuşlar. Bu taş dizim tekniğini ilk gördüğünüzde aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Ya adamlar nasıl yapmışlar? Sanırsın taşları eritip dizmişler. Ve evet, haklısınız. Gerçekten taşları eritmişler. Ve bunu bir harç tekniği kullanarak yapmışlar. Nasıl mı? Anlatayım. Gördüğünüz bu duvardaki dev taşlar kesilip bir şekilde alana taşındıktan sonra
hemen yanında veya altında oturacağı taşın girinti ve çıkıntılarına göre son bir tıraşlamadan geçirilirmiş. Akabinde ise tarihçi Pietro Sieze de Leon'un 1540'lı yıllarda yerli halktan öğrendiği bu teknikleri bize anlatırken yazdığı kitaplarına göre İnkalı taş ustaları spesifik bazı pirit madenlerinden topladıkları kili bu taşların arasına sürerlermiş. Daha sonra da bu koyu kızıl kilin üzerine toz haline getirdikleri pirit madenini dökerlermiş ve sonra da hızlıca üzerine diğer taşı oturturlarmış. Bundan sonra olanlar ise kimyanın bir mucizesi. Kil ile piritin karışımından ötürü ortaya kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda sülfürik asit çıkıyor ve harç dokunduğu taşları eritmeye başlıyor. Nihayetinde de tüm kil reaksiyon ile asitleşip buhar olup gidene kadar taşlar birbirine bir nevi lehimlenmiş gibi kaynatılıyor. Dikkatli bakın, ince kesim noktalarında gördüğünüz koyu lekeler bu asit reaksiyonunun bir iziymiş. İnanılmaz bir antik bilgi değil mi? Şimdi daha ilginç olan ise şu. Bu tarz harçsız, birbirine kusursuz uyumlu poligonal taş mimarisini ve kullanılan eritme tekniğini sadece Amerika kıtasındaki antik Maya, İnka, Aztek gibi medeniyetlerde görmüyoruz. Onlardan binlerce kilometre uzaktaki antik Mısır'da da, antik Yunan'da da, antik Anadolu medeniyetlerinde de ve Japonya'da bile görüyoruz. Aynı inşa sanatı ve neredeyse aynı teknikler. Bu adamlara bu kadim kimya tekniğini kim öğretti de hepsi aynı şekilde bu tekniği kullandılar? Cevabı yakında alacaksınız. Yolculuğa devam ediyoruz. Gizemlerle dolu Paskalya Adası'ndayız. Pasifik Okyanusu'nun ortasında en yakın kara parçasına binlerce kilometre uzaklıkta küçücük bir ada. Ana akım tarihe göre bundan 1800 yıl önce Polinezya'da yaşayan ve genelde balıkçılık ile hayatlarını sürdüren ilkel kabileler günün birinde Allah yoluna dünyanın en büyük ve amansız okyanusu olan Pasifik'e açılmaya karar vermişler. Ve kanoları ile 2600 kilometre boyunca hiçliğe doğru kürek çekip sonunda da Paskalya Adası'nı bulup yerleşmişler. Evet, gerçekten kano ile Pasifik'te nereye gittiklerini bilmeden 2600 kilometre gidiyorlar ve buraya denk geliyorlar. Ve bu bilgi bize okullarda gerçekmiş gibi öğretiliyor. Neden her şeyi sorgulayın dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Neyse, sonrasında bu dünyanın bir ucunda yaşayan her şeyden habersiz medeniyet bir bakıyorsunuz bu duvarlardan yapıveriyor. Peru'dakilerin birebir aynısı değil mi? Aynı teknik, aynı metot. Ama bu tamamen bir tesadüfmüş. Peki, tesadüf diyelim ve devam edelim. Paskalya Adası'nın en ikonik sembollerinden biri de Moai heykelleri denilen bu dev kafalar. Tabi artık onların çoğunun sadece kafa olmadıklarını arkeologlar sayesinde biliyoruz. Toprak altında 20 metreye kadar varan dev bedenleri de olduğu anlaşıldı. Fakat nedenini bilmediğimiz bir sebepten toprağa gömülmüşler. Gerçi ana akıma göre kasıtlı olarak adamlar önce yapıp sonra gömmüşler. Bu dev heykeller Polinezya dini ritüellerinin bir parçası olarak kutsal atalara bir saygı, onlara anımsatan bir sembol olarak dikilmiş. Ve heykeller sadece Paskalya Adası'na ait güzel bir kültürel yapı olarak bize sunulur. Peki o zaman bu ne? Deminki o taş duvarın tesadüfen aynı olduğu Peru'da da Moai heykellerinin neredeyse birebir aynısı olan ve aynı kutsal ataları onurlandırmak için yapılmış bulut insanlar heykelleri. Benzerlik çarpıcı değil mi? Ama daha durun, örnekleri biraz daha çoğaltalım. Dünyanın öbür ucunda Avustralya kıtasındayız ve Kimberley bölgesinde bulunan antik bir aborjin mağarasında karşımıza şu anki tahminlere göre 4000 yıllık olduğu söylenen bu çizimler çıkıyor. Meşhur Wangina çizimleri. Bu motiflerin temsil ettikleri varlıklara aborjinlerin verdikleri isim ise son derece ilginç. Bulut tanrıları. Binlerce kilometre ötede Peru'da bulunan sembolizm ile birebir aynı. Neredeyse tipleri bile aynı. Hatta işin biraz daha detayına inelim. Bu çizimlerdeki varlık grubunun lideri olarak sembolize edilen bir varlık daha var. Büyük yaratıcı, insanlığın tasarımcısı olan Vungur. Kendisi kutsal bir gökkuşağı yılanı, sürüngeni olarak da sembolize edilir ve genelde bu şekilde çizilir. Kutsal yılan sürüngeni aklınızda tutun. Ve şimdi bir kez daha büyük bir sıçrama ile Kuzey Amerika'da Utah'ın doğusundaki 9 mili kanyonunda bulunan binlerce yıllık bir Kızılderili mağarasına giriyoruz. Ve karşımıza bu çizimler çıkıyor. Nahavolar gibi nesillerdir orada yaşayan Kızılderili kabilelerine göre buradaki bu büyük ve değişik şekilli varlıklar ziyaretçiler olarak bilinen göklerden gelen kutsal varlıklarmış. Ve insanlara temel konulardaki bilgileri verip onları korumuşlar. Amerika'yı arkamızda bırakıp son bir seyahat daha yaparak günümüz Suriye'sinde bulunan 3500 senelik olduğu düşünülen Tel Brak göz idollerine bakalım. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz gibi bu idoller de antik kutsal ataları sembolize etmek için yapılmış.
Bakın dünyanın dört bir yanında birbiriyle zerre alakası olmayacak yerleri özellikle gösterdim ki hiçbir bağ olmayan medeniyet ya da toplumların bile gökten gelen kutsal atalar sembolizmini hem heykellerde hem petrogliflerde hem de küçük süslerde hem görsel olarak hem de bu nesnelerin sembolize ettiği kişilerin ya da varlıkların nasıl birbiriyle işlevsel ve özellik olarak aynı olduğunu görün diye. Bu insanlara zor zamanlarında yardım eden, onları koruyan göksel varlıkların bilgilerini aklınızda tutun. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu konu büyük bir önem kazanacak. Ortak küresel medeniyete ait izleri sürmeye devam ederken bir kez daha dünyanın dört bir yanında karşımıza ilginç bir sembolik inşa tekniği çıkıyor. Kapılar. Ya ne alaka şimdi, adamların damdan girecek hali yok ya, tabii ki kapı yapacaklar diye kızmayın. Çünkü burada bahsettiğim kapı yapısı ve devamında göreceğimiz kapılar sembolizmi aslında hiç de sıradan değil. Çünkü kapıların şekli birbirinden habersiz olan medeniyetlerin yapamayacağı kadar spesifik olan trapezoidal geometri. Yani bildiğiniz adıyla yamuk. Marabar mağaraları Hindistan. Granit kayalara oyulmuş bu tapınak girişlerinde kapılar özellikle dikkatimizi çeker. Çünkü önündeki çerçeveler her ne kadar standart kapı mantığına uygun şekilde dikdörtgen ya da kare olarak yapılmış olsalar da iç katmandaki ana kapı özellikle yamuk şeklinde yapılmıştır. Şimdi bunu sıradan bölgeye ait bir estetik olgu olarak düşünenleriniz olabilir. Ama durum öyle değil. Bu gördüğünüz Peru'da bulunan antik şehirdeki kapılar. Yine aynı şekilde yapılmış. Lazio, İtalya'da bulunan bir yeraltı mezarlığındayız. Yine karşımıza aynı şekilde yamuk kapı çıkıyor. Antik Mısır, Hindistan, Amerika medeniyetleri hepsinde bu benzer kapı tasarımı karşımıza çıkar. Ve teknik özellikle Hindistan'da antik Vedik teknikleri başlığı altında bulunur. Yani kadim çağlardan kalan bilgeliği ve teknikleri bize sunan büyük bir ana başlık. Buradaki kilit nokta ise şu. Bu trapezoidal yapı tekniği aslında taştan yapılarda kapılara depreme karşı son derece yüksek bir dayanım kabiliyeti sağlamaktadır. Bu tarih öncesi taş işçiliği teknik bilgilerinin çoğu günümüzde unutuldu gitti. Ama Angkor Wat gibi binlerce sene boyunca doğanın şartlarına direnen tüm antik yapılarda kadim tanrılardan insanlığa bırakılan bilginin bir nişanesi olarak bu Vedik teknikleri en ileri seviyede görürüz. Yamuk şekilli kapı figürünün antik medeniyetlerde genellikle kutsal alanlarda kullanılması ve sembolik anlamının dünyevi alandan kutsal alana geçişi göstermesi ise ayrıca dikkat çeken bir ortak nokta. Bu yüzden çoğu medeniyet onları ya mezarlık girişlerinde ya da tapınak girişlerinde spesifik olarak kullanmış. Global medeniyetin hatırasını yaşatan tufan sonrası medeniyetlerin sembolizminde dikkat çeken bir başka detay da tanrısal varlıkların ellerinde taşıdıkları gizemli çantalar ve güneş sembolizmidir. Antik Sümer ve Akkad kabartmalarında sık sık Anunnakilerin ellerinde bu çanta ile tasvir edildiklerini görüyoruz. Burada kimi tarihçiler bu sembolün tanrıların doğayı tohumlaması, yeniden canlandırması olarak sembolize edildiğini söylüyorlar. Kimi araştırmacılar ise antik bir teknoloji olduğunu söylüyorlar. Orası şu an için önemli değil. Çünkü bizim dikkatimizi vermemiz gereken nokta elinde çanta taşıyan tanrılar sembolünün aslında sadece Sümer'e ait olmadığı. Bu gördüğünüz Sümerlerden binlerce kilometre ötedeki Amerika kıtasında yaşamış Olmec kültürüne ait bir heykel kabartma. Elinde çanta tuttuğunu gördüğünüz kişi Olmeclerin en önemli tanrılarından olan Tabasco. İnka ve Mayalarda ise Kukulkan ve Quetzalcoatl olarak bilinir. Yani yılan tanrı, göksel sürüngen tanrı. İlk tufan videosunda bu tanrı karşımıza çıkmıştı, hatırlayın. Hani tufandan önce insanları uyaran, bir gemi yapmalarını söyleyen ve sonrasında da insanları kurtaran tanrı. Bu motifi aklınıza tutun demiştim. Dikkat ederseniz tanrı figürünün arkasında büyük bir yılan figürü de bulunmakta. Ve ilginç bir şekilde kendisi bir kask takmış ve elinde çantası ile sanki bir aracın içinde gibi betimlenmiş. Bu noktalara dikkat edin. Benzer bir figür karşımıza 12.000 yıl önce yapılmış Göbekli Tepe'de de çıkar. 43 numaralı sütun bizi tepesinde 3 tane tam olarak aynı şekilde tasvir edilmiş çantalarıyla karşılar. Ve halen kimse bunun net olarak ne anlama geldiği konusunda hemfikir değil. Ama sembollerin hepsinin tufan öncesi bütün dünyaya aynı motifleri yaymış, aynı bilgileri vermiş ve tüm bunları bir şekilde kontrol edebilmiş bir ortak noktaya bağlarsak, kim bilir belki de o çanta sembolünün ve tüm bu bilginin kaynağı tıpkı bizdeki çanta tutanlar ile aynı olabilir. Güneş sembolizmi ise bir kez daha tufan sonrası medeniyetlerin en sık paylaştıkları sembolizmdir ve her daim büyük kutsiyet atfedilmiş bir semboldür.
Antik Mısır'da güneş sembolü büyük tanrı Ra'nın sembolü olarak karşımıza çıkar ve Mısır'ın en eski kök inançlarından birisidir. Hatta çağlar boyunca Mısır'da çok tanrılı dinler Ra ve güneş inancının önüne geçmeye başlayınca M.Ö. 14. yüzyılda Firavun Akhenaton eskilerin inancı olarak adlandırılan Athene yani güneş diskiyle sembolize edilen tek yaratıcı inancına ülkeyi geri döndürmüştür. Fakat bu sebepten güçlerini kaybeden Amon rahipleri Firavun'u öldürüp yozlaşmış Amon inancını ve çok tanrılı sistemi yeniden getirdiler diye anlatılır. Oynanan oyun hep aynı arkadaşlar. Dün Amon rahipleri, bugün Vatikan, Emeviler, tarikatlar vesaire. Din sistemleri her daim insanları sömürmek için kullanılmış. Bu tarih boyunca asla değişmez. Hatta şöyle de ilginç bir iddia var. Bu tek tanrı inancını yayan Firavun Akhenaton'un İslam kültüründe Yusuf peygamber olduğu iddiası. Bu da ilginç bir konu ve kanalda ileride ele alacağım. Aklınıza bulunsun. İşte Mısır'dakine benzer şekilde Mezopotamya inançlarında da güneş aynı şekilde kutsiyet atfedilerek önem verilmiş bir semboldür. Hinduizm'de güneş tanrısı Surya, fiziksel ve ruhsal aydınlanmanın yolu olarak gösterilir. Japonya'da güneş tanrıçası Amaterasu, kutsal yaşam veren güneşi temsil eder. Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinde güneş yaşamın kaynağı, kutsal bir varlık olarak anılırdı. İşleri daha ilginç hale getiren ise çağlar boyunca yuvarlak bir disk şeklinde betimlenmiş olan bu güneş sembolizmini insanlık tarihi boyunca medeniyetler kutsal varlıkların kafasının üstünde veya arkasında bir daire şeklinde tasvir etmişlerdir. Mısır'da Ra ve Horus başlarının arkasında daire şeklinde güneş ile sembolize edilirler. Hindistan'da Surya'nın başının üzerine güneşi temsil eden haresi vardır. İnkalarda güneş tanrısı Inki başının arkasındaki güneş ışınlarıyla resmedilir. Hristiyanlıkta ise İsa her daim başının arkasındaki güneş diskiyle tasvir edilir. Vatikan'ın önündeki Aziz Petrus Meydanı'na tepeden bakarsanız güneş inancının sembolü karşınıza çıkar. Ortasında da Mısır'dan gelen obelisk vardır. Malum Horus, İsa, Antik Mısır ve Hristiyan inancı ilişkisi. Kısaca James Churchward'ın iddialarına göre bir zamanlar var olduğu söylenen kadim Mu kıtasındaki tek tanrılı inancın sembolü olan güneş diski, söylenir ki tufan sonrasında kıta çökünce onun uç karakolları olan Sümer, Mısır, Yunanistan gibi yerlerde bu inanç devam ettirilmiş. Ama geçen seneler içerisinde özünden kopup farklı anlamlar almış. Tabii Mu kıtası iddiası uç tarihe giriyor ve elimizdeki bilgiler gerçekten çok az. O yüzden bu videoda ben o konuya çok fazla girmek istemiyorum. Zaten bu haliyle bile video yeterince tarihin sınırlarını zorluyor. Oralara da girersem işler tüm karışacak ve elle tutulur deliller ve semboller yerine daha bulanık verileri size sunmam gerekecek. O yüzden biz en azından daha sağlam elle tutulur verileriyle devam edelim. Şimdi demin dediğim Vatikan, İsa ve antik dinlerin güneş sembolizminin ve inancının Hristiyanlığın temelini oluşturduğu bilgisi kimilerine ilginç gelmiş olabilir. Ama buna şaşırmayın. Özellikle birazdan öğreneceğiniz bilgilerden sonra bu artık size normal gelecek. Çünkü tufan yolculuğunun sonunda karşımıza çıkacak bazı uç bilgilerin aslında sadece Hristiyanlığı değil, tamamen günümüz İbrahimi dinlerinin temelini nasıl oluşturduğunu göreceksiniz. Aynı anlama gelen heykeller, ortak inşa teknikleri, benzer sembolik motifler ve çok daha fazlası. Dünyanın her yerinde bize birbiriyle bağ olmadığı öğretilmiş pek çok antik medeniyette karşımıza çıkan ortak noktalar. Ve tüm bu kültürler bu ortak paydayı tek bir yere bağlıyor. Tufan öncesine ait kadim bir medeniyete. Daha doğrusunu demek gerekirse tanrılar ve insanların daha iç içe yaşadığı bir çağ. Antik çağlara ait sembolizmle dikkat çeken bir motif daha var. Üçleme sembolizmi ve 7 rakamı. Bu üç sembolizmi alakalı alakasız her yerde karşımıza çıkar. Misal, Zeus'un kardeşi Poseidon'un 3 başlı mızrağı. Bu mızrak aynı şekilde karşımıza Hindu tanrısı Shiva'nın 3 başlı Trishulas'ında da çıkar. Polinezya mitlerindeki Tangaroa'nın elinde de gösterilir. Sümer mitolojisinde de tanrı Enki'nin elinde de gösterilir. Yaratma, koruma ve yıkım gibi anlamlar taşıyan bir sembolik araç. Üçleme, tapınak ve kutsal alan inşasında da sık sık her kültürde karşımıza çıkar. Hem de birebir aynı şekilde inşa edilerek. Karnak Tapınağı'nın girişinde hemen solda tapınağın 3 ana tanrısına adanmış ortada büyük bir kapı ve yanında diğer 2 tanrı için daha küçük 2 kapı motifi vardır. Aynı sembolik inşa tekniği Chichen Itza'daki piramitlerin tepesinde, Kamboçya'da Angkor Wat Tapınağı'nın girişinde, Hindistan'da Kalyasa Tapınağı'nın girişinde, İngiltere'de Stonehenge'in mimarisinde, İran'da da Persepolis kentinde benzer şekilde karşımıza çıkmaya devam eder. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Daha ilginç olanı ise gotik katedrallerde, Kafatası ve Kemik Tarikatı'nın ana binasının girişinde,
Masonların tapınaklarının hem girişinde hem Mason etiğinin sembolü olan 3 büyük sütun betimlemesinde çeşitli eski dönem Emevi ve Abbasi camilerinin girişinden tutun da Da Vinci'nin İsa'nın son akşam yemeği tablosunda İsa'nın arkasında bile aynı şekilde bulursunuz. Birebir aynı kapı sembolizmi, üçleme sembolizmi dinle alakalı ya da masonlar gibi ilginç örgütlerle alakalı her yerde karşımıza bir şekilde çıkar. Hem de binlerce senedir. Üstelik din ne olursa olsun. Bunun en son ve en güncel örneği de günümüzde Rockefeller Merkezi'nin ana giriş kapısında karşımıza çıkıyor. Artık burada yatan mesajı da anlamışsınızdır sanırım. Bizim din diye bildiğimiz şey aslında adın ne olursa olsun aynı noktaya dayanmakta. Bu üçlemenin kalbinde yatan gerçeğe. Ve o gerçek ne yazık ki sandığınız gibi ilahi değil. Aslında bu üçlemenin tarih sayesinde bildiğimiz kadarıyla ilk anlamı ne biliyor musunuz? Anu, Enlil ve Enki. Yani Sümerlerin en önemli 3 Anunnaki tanrısının üçlemesidir. Tarihte de karşımıza ilk kez burada çıkar. Olayları ne kadar bu noktaya bağlamak istemesem de tarih beni buna mecbur tutuyor. Ama nihayetinde tüm yollar bu tanrılara çıkıyor. Tanrılar dediğime de bakmayın, eskiler öyle diyor diye öyle söylüyorum. Deminki üçleme sembolizmi bile bunun sadece küçük bir örneğiydi. Üçlemenin hayatınızda sembolik olarak ne kadar yer ettiğini şöyle daha iyi anlarsınız. Demiştim ya, en baştaki tarihi kanıt Anu, Enki, Enlil üçlemesi. Mısır'da Ra, Amun, Tot üçlemesi. Antik Yunan'da Kronos, Poseidon, Zeus üçlemesi. Hristiyanlıkta Baba, Oğul, Kutsal Ruh üçlemesi. İslam'da önemli konularda söz verilirken ya da karar alınırken 3 kez tekrar etme gerekliliği. Allah'ın hakkı 3'türden tutun, 3 günlük dünya, 3 vakte kadar gibi atasözlerine varıncaya dek büyüklü küçüklü pek çok konuda üçleme alışkanlığı ve 3 rakamının önemi sürekli karşımıza çıkmaya devam eder. Ama şimdi örneği biraz daha derine indireceğiz. Çünkü size ilk videoda Sümer mitlerinde Enlil'in sinirlenip insanları yok etmek için, Tevrat'ta Rabbin sinirlenip insanları yok etmek için ve Kur'an'da da Allah'ın sinirlenip insanları yok etmek için gönderdiği tufan sonrası bizi kurtaran varlık olarak anlatılan Enki'nin yani Nuh'a ve onun türevlerine gemiyi yapmasını emreden varlığın tufan sonrası dünyada insanlığa 7 bilge ile nasıl yeniden medeniyeti öğrettiğini anlatacağım. Videonun başlarında size gösterdiğim bazı örnekleri unutmadınız değil mi? Hani bulut insanlar, gökten gelen ziyaretçiler ve kutsal yılan sembolizmi. İşte o bilgiler şimdi yapbozu tamamlayacak. İlk tufan videomda size tüm kültürlerde tufan sonrası bir tanrısal varlığın gelip hem insanları yeniden tasarladığını hem de onlara ekmeği, biçmeyi, medeniyeti tekrar öğrettiğini hatırlatmıştım. İşte burada o tanrının yardımcısı olan 7 bilge sembolizmi de karşımıza çıkmaya başlıyor. Tabii ki hikayeye ilk çıkış yeri olan Sümerlerden başlayacağım. Tufan sonrası Enki, düzenin yeniden kurulması için dünya çapında kurtardığı insanlara yardımcı olacak şekilde 7 kişiden oluşan bir grup kurar. Bu kişilerin adları ve nitelikleri ise şöyledir. Adapa yani Adem, Enki'nin oğlu olarak bilinir. İlk insandır ve insanlara yazıyı, tıbbı ve dini öğretileri öğretmiştir. Uanna, balık adam olarak tasvir edilir ve ilk bilgi olarak kabul edilir. Tarım, hukuk ve ahlaki değerleri öğretmiştir. Enmeduga, bilgelik ve dini ritüellerin öğreticisi olarak bilinir. Enme Galamma, mimarlık ve şehir planlamasında uzmandır. Enme Buluga, tarım ve sulama sistemlerini geliştirmiştir. An Enlilda, zanaatlar ve el sanatlarını öğretmiştir. Utu Abzu, gök bilimleri ve matematikte uzmandır. Aynı sembolizmi Hint mitolojisinde Sapta Rishi olarak da görürüz. Brahman'ın zihninden doğan 7 büyük bilge. İnsanlara Vedaları ve unutulan teknikleri tekrar öğretmişlerdir. Yunan mitolojisinde 7 bilge karşımıza tufandan önce insanlara medeniyeti öğreten karakterler olarak çıkar. İran mitolojisinde ve Zerdüştlük'te ise Amesha Spentalar yani ölümsüz 7 bilgeler Ahura Mazda'nın yardımcıları olarak insanlığa doğru yolu göstermek için görevlendirilmişlerdir. İşte kimi mitlerde bu 7 kişi detaylı olarak karşımıza çıkar. Ama kimilerinde de detaya girilmeden sadece Enki'nin tufan sonrası insanlara yaptığı yardım ve ziyaretleri anlatılır. Enki'nin sembollerinin en önemlileri ise şunlardır. Su, balık, bilgelik, yılan ve boynuzlu başlığı. Mesela Hindu tufan mitlerinde Manu'yu kurtaran balık şeklindeki tanrı Vishnu'yu hatırlayın. O Enki'dir. Çin mitlerinde geçen bilgelik ile özdeş varlık Fuxi Enki'dir. Ve Fuxi'nin de sembolü balık ve yılandır. Aztek ve Maya mitlerinde geçen tufanda insanları kurtaran Quetzalcoatl ve Kukulkan Enki'dir. Sembolü tüylü yılandır. Ve dönem dönem göklerden gelip medeniyetin gelişimini gözlemlediği anlatılır. Size konuyla ilgili küçük bir bilgi de vereyim.
Chichen Itza piramitlerinin merdiven tasarımı özeldir ve belirli günlerde spesifik bir gölge oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Tapınağın tepesinden merdivenlerden aşağı doğru bir yılanın inişini gösterir gölgelerin hareketleri. Bu sembolizmin anlamı ise şuymuş. Büyük Tanrı Quetzalcoatl insanları denetlemeye geldiğinde bu tapınakların üstüne inermiş ve merdivenlerden inişini tasvir etmek için bu şekilde yapmışlar. Bu da son derece ilginç bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. O videonun biraz önceki kısmında gördüğünüz bir aracı kontrol ederken çantasını tutan ve arkasında bir yılan sembolü olan Tanrı da Enki'dir. Ve onun dışındaki diğer kabartmalarda ve süslerde de bu şekilde gösterilir. Aborjinlerin mağaralarında çizdikleri göksel varlık Wungur'u hatırlayın. Hani sürekli yanında 2 yılan ya da sürüngenle betimlenmiş insanlığı yaratan göksel varlık. İşte o da Enki'dir. İnsanlara bilgeliği öğretmiştir. Yolunuz Asya'ya düştüyse tapınaklarda sık sık kutsal bilge Buda ya da Naga heykellerinin arkasında 7 tane yılanın olduğunu görürsünüz. Bu bilgeliğin 7 kapısıdır ve tabii ki yılan sembolünün kaynağı malumunuz artık Enki'dir. Çünkü kendisi bilgeliğin de tanrısıdır. Hatta vücudumuzda bulunan 7 çakra sembolizmi ve insanı kamile giderken o ruhani enerjinin uyanıp bu çakraların en tepesindeki taç çakraya çıkması sembolizmi de yılanla gösterilir. Buna Kundalini denir ve zamanında simyanın sembolü olarak da kullanılan bu sembole ilham vermiştir. Günümüzde bu sembolü tıbbın ve eczanın sembolü olarak da biliyorsunuz. Tarihte her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bunu asla unutmayın. Özellikle sembolizmde. İşte sembolizm böyle bir şey arkadaşlar. Neyin ne kadar derine indiğini, neyi nasıl şekillendirdiğini öğrendikçe bildiğiniz tüm her şeyin aslında gerçekte hiç de öyle olmadığını anlıyorsunuz. Bu tarz bilgiler verdiğimde tepki gösterenler oluyor. Ama hep diyorum, sembolik kavramlar aslında dinin özünde yatan şeyin düşmanıdır. Çünkü binlerce yıl boyunca kontrolsüz şekilde her gelen bir şeyler eklemiştir. Ve olaylar video boyunca da gördüğünüz gibi dallanıp budaklanmıştır. Ve bu sarmaşığı açmak cidden çok zor. Çünkü şeytan kavramına bakıyorsunuz, pek çok farklı mitolojik karakterin birleşimi. Hatta bunlardan birisi de işte demin gördüğünüz yine Enki. Melekler öylesine, peygamberler öylesine. Düşünün, İdris peygamber dediğimiz kişi, aynı zamanda Hızır dediğimiz kişi, aynı zamanda Hermes dediğimiz kişi, aynı zamanda Tot dediğimiz kişi. Yani düğümleri çözmek gerçekten çok zor. Tek karakter yeri geliyor 3-4 farklı mitolojik karakterin birleşmesi oluyor. Bunu biraz olsun anlamak için de tüm o mitleri not alarak okumak gerekiyor. Ama işte sembolik dalları ve budakları kesince işin çıkış noktasını görüyorsunuz. O yüzden gerçekten öz inancı arayan kişiler için bu videoların faydalı olacağını düşünüyorum. Araştırmalarınızı yaparken bu ayrımı yapmanız önemli. Çünkü bazı kişiler böyle bilgiler verince Anunnakileri evrenin de yaratıcısı filan zannediyorlar. Bu hataya düşmeyin. Teknolojik olarak gelişmiş bir ırktan bahsediyoruz sadece. Bunu unutmayın. Umarım bu yaklaşım size de faydalı olur. İlginç bir yolculuk oldu değil mi? İlk videoda tufanın mitolojik ve bilimsel kanıtları ile başladık. Sonra tufan öncesi global medeniyetten kalan izleri ve sembolik kavramların tufan sonrası birbirinden haberi bile olmadığı iddia edilen toplumları nasıl şekillendirdiğini gördük. Ve tufan öncesi küresel bir medeniyetin bu dünyayı kontrol edebilmiş olacağını anladık. Ve en sonunda da tüm bu mitlerde, destanlarda ve dinlerde geçen kurtarıcının aslında gelişmiş olarak nitelendirebileceğimiz bir ırk olan Anunnakilerin liderlerinden Enki ve ekibi olduğunu gördük. Bunlar tabii ki her zaman olduğu gibi tartışmaya ve araştırmaya açık konular. Ama ben elimden geldiğince size birbiriyle net şekilde bağlantılı örnekleri ve bilgileri sunmaya çalıştım ki kafanız gereğinden fazla karışmasın ve merakınız gitmesin. Mesela bu videoda size anlattığım bazı şeyler kendi başına bile aslında bir video konusu olabilir. Mesela o tanrıların ellerinde tuttukları çantalar, tarih boyunca yaşanmış üçleme sembolizmi. Bunların her biri bir video olabilir. Ve bunların video olmasını da istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben burada kendimce Mu, Atlantis gibi kanıtları zayıf olan konulara girmeden daha elle tutulur tarihi verileri size keşfedilmiş bulgularla birleştirerek hikaye anlattım. Bir de bunların gerçekten tüm detaylarıyla resmi olarak kanıtlandığını düşünün. O zaman deminki çıkarımımıza göre dinlerden geriye ne kalır? Bakın inanç demedim. Dini yönetim sistemlerinden geriye ne kalır diyorum. Ben elimden geldiğince size kendi bulgularımı böyle videolarıyla anlatmaya devam edeceğim. Ama sonuçta hep dediğim gibi bu konularda detaya siz inin. Evet ben de size videolar yaparak anlatırım ama sizin özellikle belirli detaylara inmeniz önemli. Mesela yılan sembolizmine mi ilgi çekici buldunuz? O konuya yoğunlaşın. Kur'an'daki 3 farklı Allah kavramı mı dikkatinizi çekti? Açın kitapları okuyun. Enki'nin ve Enlil'in insan yaratılışı üzerine fikir ayrılıkları mı ilginizi çekti?
Sümer tabletleriyle ilgili araştırma yapmış kıymetli tarihçilerin kitaplarını okuyun ve öğrendiklerinizi siz de insanlarla paylaşın. Böyle bilgi çığ gibi büyür. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içerikler için kanala abone olup videoları beğenip çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Bu sayede kanalda sayenizde bir çığ gibi büyür. Bir sonraki hafta görüşene dek kendinize iyi bakın.